Hi, Hi, how are you today? Do you remember me? I do. Geliştirin gibi bir uygulama değil. Hangi özelliklerini seviyorum? Yani buradan çıkarmanız gereken sonuç A1'den C2'ye kadar ana dili İngilizce olan biri o cümleyi bu şekilde kurardı. Kullandığınız kelimelerin hangisi B1, hangisi B2, hangisi C1 seviyesi. O yüzden ben bir devrim olarak görüyorum. Yani öğretmenimi buluyorum. Aynı öğretmeni bulabiliyorsunuz. Onu da 7/24 yapabiliyorsunuz. Hello everyone, welcome back to my channel. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız ben gayet iyiyim. Yaklaşık 4-5 ay önce Flamingo'yu farklı aplikasyonlar ve yine popüler olan aslında aplikasyonlarla kıyaslamasını yapmıştık. Tarafından çok izlenildi. Bu beni mutlu etti. Birincisi insanların İngilizceye gerçekten çok daha fazla yöneldiğini görebiliyorum ve bu aşamada tabii ki aklınızda çok fazla soru işareti olabiliyor. Zira YouTube yorumları ve Instagram yorumlarından bulduğum aklıma aslında evet bunu daha fazla daha detaylı olarak açıklamam gerekiyor dediğim konuları bu videoya taşıdım. Aynı zamanda o ben bu ben de değilim. Çünkü yaklaşık 5 aydır artık uygulamayı kullanıyorum. Ben an itibariyle haftada sadece bir ders alıyorum arkadaşlar. 25 dakika. Ona istinaden yani daha fazla tecrübem var ve bu tecrübelerimi aynı zamanda Flamingo'yu da bir nebze hangi özelliklerini seviyorum ve Flamingo bizi aslında ne gibi özelliklerle İngilizcemizi geliştirmeye teşvik ediyor, yönlendiriyor, bu gibi konuları ele alacağız. Flamingo ekibi kanalımıza özel %60'lık bir sizler için indirim sağladı aslında. Bunun için Flamingo'ya ben çok teşekkür ederim. Yararlı olduğu için bu tarz bir şey gerçekten sizinle paylaştığım için çok memnunum. Sizin için çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bunun için aslında sadece Molla60 kodunu kullanmanız gerekiyor. Ben zaten açıklamalar kısmına da detaylı linkini ve yapmanız gerekenleri yazıyor olacağım. Açıklama kısmına da göz atmayı unutmayın. Kanala abone olun. Videoya geçmeden önce bu çok önemli. İngilizce videoların devamı gelecek bu arada. O yüzden destek olursanız çok sevinirim. Videoyu beğenirseniz beğenin. Bunun yanı sıra da videonun sonunda şu anda da bahsedeyim. Sizin kendi yorumlarınız da çok değerli. Sizden aldığımız geri bildirimlerde aslında yeni İngilizce öğrenecek adayın, öğrencinin aslında işine yarayacaktır. O yüzden bilgi paylaştıkça güzel. Paylaşmayı unutmayın. Hemen videoya geçelim. Adım adım gitme açısından en başta bunu kesinlikle söylemeliyim. Flamingo sadece konuşmanızı geliştirebilecek ya da belli bir seviyede hani B1, B2, C1 seviyesinde İngilizceniz olacak ki var olanı geliştirin gibi bir uygulama değil. İngilizce bilmeseniz dahi A1, A2 seviyesinden bahsediyorum. Hani A2 biliyor tamam belli bir seviye ama A1 zaten aslında çok bir bilgi sahibi değil İngilizce konusu anlamına geliyor. Ben de bunlardan bir tanesiydim haliyle. Anamızın karnından İngilizce konuşarak çıkmadık yani. A1 için nasıl oluyor peki? Zaten Flamingo'nun akıllı öğretmen algoritması diye bir şey var. En başta Flamingo'ya katıldığınızda sizin seviyenizi tespit ediyor. Sonrasında diyelim ki A1 seviyesinde çıktınız. A1 seviyesinde 25 dakikalık bir eğitim alacaksınız. O 25 dakikalık eğitimde sadece İngilizce'de haliyle çok zorlanırsınız. Bu konuda mesela Flamingo size hani Türkçe ana dili olan bir öğretmen sağlıyor. İngilizce'de bu arada tabii ki ana dili seviyesinde konuşan bir öğretmenden bahsediyoruz. Söylemek istediğiniz kelimeyi Türkçe olarak hani duymanız lazım. Çünkü bilmiyorsunuz yani A1 seviyesinde öğretmeniniz sizi ne kadar düzeltse dahi anlayacak kapasitede o anda değilsiniz. Ona istinaden bence en başta hani öğretmen Türk olursa şayet gelişiminizi olumlu yönde etkileyecektir. Sonrasında zaten arzu ederseniz dilediğiniz zaman bu tamamen sizinle alakalı arzu ederseniz değiştirirsiniz. Yani buradan çıkarmanız gereken sonuç A1'den C2'ye kadar bütün İngilizce seviyesinde olan kişiler, öğrenciler Flamingo'dan yararlanabilir. Hemen pes etmeyin yani. Ya ben İngilizce'den konuşamıyorum hani öğretmenle ben ne yapayım falan. Bu tarz düşüncelere lütfen girmeyin. İngilizce öğrenme yolunda hemen önünüzü kendiniz kesmeyin. Önemli. Şimdi sıkı durun çünkü ben gerçekten bunu inanılmaz bayağı bir çığır açmış bence özellikle bu İngilizce platformlar arasında. Flamingo'da yapay zeka desteği var arkadaşlar. Bu nasıl oluyor peki? Hangi aşamada yapay zekayı görüyoruz? 25 dakikalık mesela bir görüşmem bitti. Ben ara ara bu arada zaten ekrana kendi verilerimi de göstereceğim. Yapay zekadan aldığım sonuçlar. İngilizce öğretmeninizle yaptığınız görüşmenin sonunda hangi kelimeleri siz o 25 dakika içerisinde kullandınız? Kullandığınız kelimeler hangi seviyeydi? Hangi kelimeyi yanlış yerde kullandınız?
kullandığınız cümle doğru olsa dahi ana dili İngilizce olan biri o cümleyi bu şekilde kurardı. Kullandığınız kelimelerin hangisi B1, hangisi B2, hangisi C1 seviyesi gibi A1 seviyesi, bunları size zaten yine istatistikler halinde gösteriyor. Yani bu var ya, benim için gerçekten muhteşem bir şey. Çünkü haliyle 25 dakikalık görüşmeyi siz yapıyorsunuz. Tamam. Öğretmen sizi orada düzeltiyor. Tamam, hatta sonrasında siz onun bu arada videosunu da indirebiliyorsunuz. Ben videoları indirip hep biriktiriyorum yani. I am Gökhan, so maybe we can start with G. Okay, good choice. A lot of the students say, okay, you're Christina, let's start with K. And unfortunately, we don't have any topics. There's tons of different topics for conversation practice. And whenever we choose a random, we get a lot of questions as well. Oh. So I choose the most interactive questions and we start the conversation from there. Like, for example, the first one here is, what is your biggest goal in life? I don't know, actually, this question a bit difficult for me. I mean, easy but difficult because my goal mostly changing really often. But generally, actually, I just would like to keep my life as calm as possible. It's my goal, actually. I mean, I gave answer, but no answer. I know that I even don't it's actually- satisfied about what I said. It's actually a very good answer. It means that you are content with your life as it is. And not a lot of people can say that. So that's really good. People, Thank I you. believe, always strive to have more, to do better. And just stopping and being happy with what you have is a virtue that not a lot of people have. Açıp açıp izliyorum hatta. Ah, burada nasıl bu hatayı yaptım? Siz de bunu yapın. Öneri anlamında da tavsiye ederim. Bir yandan da Flamingo'nun geliştirdiği yapay zekayı da açın. Oradaki dataları da inceleyin. Nerede hata yaptığınızı. Bunun gibi aslında bin bir türlü zaten bilgi orada görüyorsunuz. Ya şunu bile gösteriyor ya, inanabiliyor musunuz? Hani 25 dakikada mesela yüzde olarak, ben çenesi düşük bir insan olarak mesela son görüşmemde %65 ben konuşmuşum. %35 öğretmenim konuşmuş. Ve ben hala konuşuyorum. Bir devrim olarak görüyorum. Yani Flamingo yapay zeka ekleyerek bence çok büyük bir fark atmış yani. İngilizce gelişim açısından yapay zekanın bence çok büyük bir artısı olacak ki bu 5 ay içerisinde zaten ben bunun meyvelerini toplamaya başladım bile. Videonun başında bahsettim ama yeniden söyleyeyim. Ben şu anda haftada sadece bir kez 25 dakikalık eğitim alıyorum. Diğer videoda yine söylemiştim. Tekrar etmek de istemiyorum ama ben evli, barklı, çoluklu, çocuklu bir insanım arkadaşlar. 2 yaşında çocuğum var. Şu an bile çok bağırmamaya çalışıyorum. İyi olduğunu anlatma nedenim bana muhteşem. Ben ayarlıyorum her şeyi. Ben ne zaman müsaitsem o saatte randevumu alıyorum. O saatte öğretmenimi buluyorum. Aynı öğretmeni bulabiliyorsunuz. Oxford Üniversitesi yayınlarını zaten Flamingo tercih ediyor ve her seviyeye aslına bakarsanız uygun. Yine A1, C2'ye kadar. Oradan size mesela ödev niteliğinde verebiliyor bazen ya da şu konuya göz at, mesela İngilizceni geliştirir. Bu konuda bence bakmalısın gibi öneriler öğretmenler zaten size tavsiye ediyor olacak. Aynı zamanda yapay zekanın tavsiyeleri de var. Size ödev falan veriyor. Düşünün yani. Tekrarını da edin diyor. 25 dakikalık eğitime katılıp sonrasında kapatmayın bilgisayarınızı diyor. Aynı zamanda herhangi bir teknik problem yaşayabilirsiniz ya da Flamingo hakkında hani ben bu konuda daha iyi olsun istiyorum gibi talepleriniz var ise Flamingo'da 7/24 destek hattı var. Destek hattı üzerinden problem yaşıyorsanız problemleriniz çözülebiliyor ya da öneri anlamında bir bilgi paylaşacaksınız, bir önerinizi paylaşacaksanız daha doğrusu onu da 7/24 yapabiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Gecenin bir körüsünü düşünsene, yani bir hata var ve ulaşabiliyorsun. Arzu ederseniz grup dersleri de oluyor. Mesela bir konu baz alınıyor. Orada katılımcılarla, diğer öğrencilerle hem bunun bir nebze münakaşasını yapıyorsunuz ve öğretmen eşliğinde yapıyorsunuz. Öğretmen de tabii ki kendi seviyesinde kelimeler kullanıyor. Farklı kişilerden o konu hakkında görüşlerini öğreniyorsunuz ve sonucunda da aslına bakarsanız sadece birebir de değil, grupta İngilizcenizi nasıl kullanabiliyorsunuz, kendinizi bu anlamda da görmüş oluyorsunuz. Daha sonrasında zaten Flamingo'da belli bir artık zaman geçirdikten sonra sürekli zaten her ders başına bu arada yapay zeka uygulaması sizin zaten verilerinizi, istatistiklerinizi size sunduğu için ilerlemenizi görmeniz de gayet açık net oluyor. Derste görebilirsiniz. İsterseniz yıl bazında verilerinizi görüp oradan ne kadar İngilizcenizi geliştirdiğinizi görebiliyor olacaksınız. Bir de şöyle bir şey var aslında. Bu da mesela büyük bir artı olabilir sizin için. Herkesin böyle uzun bir zamanı yok İngilizce öğrenmek için. Hani kendimden örnek veriyorum. Sallıyorum.
sallıyorum bu arada. 6 ay sonra mesela Amerika'ya gideceğim. Ama hiç İngilizce bilmiyorum. Bu 6 ay süre zarfında çok hızlı bir şekilde ben sadece sokakta kullanacağım İngilizce bana lazım. İşte ekmeğimi, suyumu vesaire alışverişimi yapayım, restoranda gidip paramı ödeyebileyim falan. Bu gibi ihtiyaçlarımı karşılayacak bir İngilizceye sahip olmak istiyorum. Derseniz Filalingo zaten size uygun olan dersleri bu şekilde planlıyor, programlıyor ve siz o hedefte aslında ilerliyorsunuz. Yani ihtiyacınız olmayacak bir İngilizceye yönelmekten ziyade en başta ihtiyacınız olana yöneltiyor ya da örnek veriyorum bir işe bile alınmış olabilirsiniz. 2 ay sonra işbaşı yapacaksınız. Sallıyorum bu arada. Tamamen siz konuyu anlayın diye. Örnek veriyorum bankacılık sektörüne giriş yapacaksınız. 1-2 ay sizi zaten bu konuda training verecekler. Bir oryantasyon süreci geçireceksiniz. Ama İngilizcenize de güvenmiyorsunuz. Hani bu 2 ay içerisinde mesela business İngilizce bir nebze öğrenmem gerekiyor. Hiç yoktan kendimi daha böyle konforda hissedeyim, özgüvenli hissedeyim derseniz o 2 ay içerisinde mesela sizin hangi konulara yöneleceğinizi, hangi konular size sektörünüzde sık kullanılıyor, neleri geliştirmeniz gerekiyor gibi böyle aslında tamamen nokta atışıyla o 2 ayı çok verimli geçirmenizi ve İngilizcenizi o alanda, belirlenmiş alanda hızlı bir şekilde geliştirmenizi sağlıyor. Az önce Filalingo'nun sizin görüşlerinize açık olduğundan bahsetmiştim. Bunun yanı sıra Filalingo ekibi aynı zamanda tabii ki yine bizlerin İngilizceyi daha hızlı öğrenebilmemiz açısından kaynaklarını da sürekli olarak güncelliyor. Yeni ve daha iyi olabileceği ihtimaline karşı yeni güncel bilgileri, kaynakları Filalingo'da görebiliyorsunuz. Hani böyle bir kaynaklara örnek veriyorum. Az önce Oxford Üniversitesi'nden bahsettim ya. Bu Oxford Üniversitesi şu anda hani ilerleyen evrelerde tabii ki daha böyle kitapların update edilmiş hali ya da daha hızlı öğrenilebilir teknikleri olduğunda bunu içeren bir kaynağı bizimle paylaşma ihtimalleri çok yüksek. Çünkü ekip gerçekten Filalingo ekibi bu tarz yeniliklere oldukça açık. Ona istinaden zaten az önce bahsettiğim konuya geleceğim. Yapay zekayı ilk kez aslında Filalingo bu tarz bir platformda kullanıyor. Yani yeniliğe ne kadar, görüşlerinize ne kadar değer verdiklerini buradan görün istiyorum. Ben 5 aydır Filalingo'dayım. Devam edeceğim. Sadece 6. ayımı tamamladıktan sonra aslında artık haftada 2 derse çıkarmayı planlıyorum. Neden derseniz az önce bahsettiğim gibi çocuğum artık 2 yaşında. Yani hiç yoktan geceleri uyumaya başladık. Ona istinaden sanki 2 tane ders yapabilirim diye düşünüyorum. Bir de biraz daha aslına bakarsanız gramere yönelmem lazım. Biraz kendi gelişimimden de bahsetmek adına sizlere bunu aktarıyorum. Zaten az önce muhtemelen İngilizce seviyemi de görmüşsünüzdür. Çok fazla tekrar ediyorum. Çünkü konuşma gereği duyuyorum aslına bakarsanız. Arada bir boşluk olmasın diye. Yani niye bunu yapıyorum? Hiç bilmiyorum. Elim ayağım o yüzden durmuyor. Yani sürekli aslında ne anlatmak istediğimi sanki karşı tarafa hissettirmek istiyor gibiyim. Bir nebze aslında bunun iyi yanları da var ama konu İngilizce olunca mesela bir tane yapay zeka görüşme sonucunda şöyle çıkmıştı. Orada zaten tekrar edilen, sık tekrar edilen kelimelerden de bahsediyor. Sürekli olarak böyle hani oflu biri olarak sürekli yeah falan bu tarz şeyleri çok tekrar ediyorum. Sanırım daha az söylesem daha iyi olacak gibime geliyor. Bir yandan tabii kendi İngilizcemi de sürekli eleştiriyorum ki zaten öğretmenle olan görüşmeleriniz o 25 dakikalık görüşmeler kayıt bu arada oluyor ve bir sene Filalingo'nun web sitesinde yüklü olarak oluyor yani sizin sadece sayfanızda beliren bir görüşme. Oraları çok didikliyorum yani sürekli bakıyorum, ediyorum vesaire. Şu ana kadar bahsettiğim gibi gayet memnunum. Eğer olur da Filalingo'ya kayıt olmaya karar verirseniz artık eminseniz Molla60 koduyla da kanalımıza özel Filalingo ekibi bize bir indirim sağladı. Molla60 koduyla eğer kayıt olursanız size %60'a varan indirimler sağlayacaklar. Bence bu fırsatı kaçırmayın. Gerçekten İngilizce öğrenmek istiyorsanız, buna hazırsanız ayıracak zaman ve gerekli ilgi ben göstereceğim diyorsanız bence bu fırsatı kaçırmayın derim. Videoyu bu kısma kadar izlediyseniz arkadaşlar çok teşekkür ederim. Umarım İngilizcenizi bir an önce istediğiniz seviyelere getirirsiniz. Zahmetli bir kısım tabii ki. Konu eğitim olunca emek vermek gerekiyor. Takdir edersiniz ki sizin aslında tabii ki Filalingo gibi uygulamalar ne kadar iyi desek de olay bir nebze de sizde bitiyor. Yani siz eğitime ne kadar açıksınız, ne kadar fazla zaman ayırabilirsiniz bu gibi etkenler çok fazla. Videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Size gerekli bilgiyi verdiğimi düşünüyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bu da çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.